Sri Lanka ile ilgili bak Sezer de aynı şeyi söyledi. En çok gıpta ettiğim şey bu mutluluk oldu. Sri Lanka'da yediğim en iyi şey. Hostellerde falan isterseniz gecelik 5 dolara da kalabileceğiniz yerler var. What makes you happy the most, Ocean? Bugün çok yavaş geçiyor. Hiçbir şey yapasım yok. Böyle boş boş bir yavaş günümü görüyorsunuz. Bak 20 dolara kişi başı 10 euroya 10 dolara gelip burada yaşıyorlar. Kaç yaşındalar? Hayatımda aradığım tek şey artık mutluluk. Başka hiçbir şey aramıyorum. Hiçbir beklentim de yok. Yalın ayak bisiklet sürüyor bak mesela abi. Hiçbir şeyleri yok. İşte gerçek Sri Lanka. Yani günde 50 dolara falan bence Sri Lanka'yı gezebilirdik. Dünyada bu sene gittiğim en ucuz ülkelerden birini size aktarmıştım. Nasıl bir ülke Deniz Allah'ım? Sonuna kadar izleyin. Size güzel bir Sri Lanka gezi rehberi aynısını yapmayı düşünüyorum. Ve bütün plajlar ücretsiz. Bunlar tehlikeli, o yüzden çok yanaşmayın. Bak. Hadi bakalım artık Sri Lanka'nın son bölümünde size iyi seyirler. Bana da bu ülkenin en büyük kentini keşfedeceğim güzel bir gün olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Sri Lanka ayağına hoş geldiniz. Enerjim yerine geldi. Daha iyiyim, en azından yüzüm gülüyor. Bir önceki videoda hasta olduğumu ve artık dinlenmek istediğimi söylemiştim. Ve çok güzel bir yerde otel tuttum ve kafayı dinledim, biraz yemek yedim, uyudum derken artık tam anlamıyla Sri Lanka'nın güneyindeki bu güzel bölgeleri sizlere anlatmaya devam edebilirim. Hatırlarsanız Sri Lanka'ya geleli yaklaşık olarak 7. bölümü sizin için çekiyorum ve ülkeyi bayağı bir artık hakim olarak sizlere aktardığımı düşünüyorum. Ve yine söylüyorum, dünyada bu sene gittiğim en ucuz ülkelerden birini size aktarmıştım. Ama bugün artık ülkenin en ünlü bölgesi olan Veligama taraflarındaki o küçük kasabaları gezip size anlatmayı düşünüyorum. Bir de aynı zamanda hani demiştim ya, dünya turunu yaparken bizim günlerimiz nasıl geçiyor onları da size aktarmak istiyorum. Ne yapıyoruz, ne yiyoruz, ne içiyoruz, günümüzün nasıl aslında burada vaktini geçiriyoruz. Sadece video çekmiyoruz tabii, nasıl yaşadığımızı da görün istiyorum demiştim. İşte bu bölümde bugünden itibaren kaldığım otelden çıkacağız. Şöyle bir Veligama taraflarını gezeceğiz ve muhtemelen de zaten artık bu benim Sri Lanka'daki son bölümüm ve son kasabam olacak. Çünkü çok yakında size daha önce hiç paylaşmadığım bir yerden video paylaşacağım. Çok şaşıracaksınız. Hayatımda hiç göstermediğim bir kesiti göreceksiniz. Onunla artık devam etmeyi planlıyorum. Ve pek muhtemel bu videonun sonuna kadar izleyin. Size güzel bir Sri Lanka gezi rehberi, hani Bali'de yapmıştım ya, aynısını yapmayı düşünüyorum. Nereye kaç gün ayıracaksınız, nerede ne var şeklinde. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde artık Sri Lanka'ya sizler de hakim olmuş olacaksınız. En azından buraya gelirken kafanızdaki bütün soruların cevabını bulacaksınız. Hadi bakalım, sizlere iyi seyirler. Artık benim dünyanın neresinde izliyorsanız özellikle Instagram'da takip edip hikaye atanlar oluyor. Böyle evde televizyon açmış ailecek izliyorlar. Yine benzer storylerinizi paylaşın. Oradan da takip edip bakabiliyorum Instagram'da. Benim için çok güzel bir motivasyon oluyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Hadi bakalım, artık Sri Lanka'nın son bölümünde size iyi seyirler. Bana da bu ülkenin en turistik yerini keşfedeceğim güzel bir günüm olsun. Geldiğimde oteli size göstermemiştim baygın yattığım için. Hadi gelin otelimi göstereyim. Burası Naomi adında kaldığım, bak buradan çok anlamazsınız ama şöyle bir şey göstereceğim size. Şimdi daha güzel oldu sanırım. Böyle çok keyifli bir 3. katın manzarasındaki odamın balkonundan okyanusu görüyorsunuz. Karşılar Afrika kıtasının olduğu yerler. Arada artık neredeyse hiçbir şey yok ve bu ülkede rüzgar hiç eksik olmuyor. Artık bunu size kaçıncı videoda da söylüyorum. Lakin yine de o okyanus havasını alarak çok güzel yerlerde kalabiliyorsunuz. Burası da Naomi adında bir oteldi. Bak burada bana ait tuvaletim var. Şurada duşum var. Burada böyle deniz manzarasını izleyerek duşunuzu alıyorsunuz. Sonra şöyle de keyifli bir yatak oda manzaram vardı. Oteller o kadar uygun ki burada. Şu oteli
Türkiye'de ne kadar tutabileceğinizi biliyorum ama burada 60-70 dolara falan böyle çok güzel oda kahvaltı yerlerde kalabiliyorsunuz ve hostellerde falan isterseniz gecelik 5 dolara da kalabileceğiniz yerler var. Gerçekten sırt çantalı gezginlerin de aslında çokça tercih edip rahat gezebileceği destinasyonlardan bir tanesiydi burası. Güzel bir otelde kaldığım için size de göstermek istedim burayı. Bak şuradan çıktığında da şuraya baksana ya. Bir tarafta harika bir okyanus. Şurada insanın her daim gülmesine sebep olan palmiye ve kokonat ağaçları, aşağıda bir havuz ve bütün plajlar ücretsiz. İstediğiniz yerde denize girip surf yapabiliyorsunuz. Şurada çok güzel bir restoran alanı var otelin. Şurada bak görüyor musunuz? İnsanlar surf yapıyorlar ama gerçekten kolay değil yani bunu yapmak. Bu kısım çok dalgalıymış. Büyük dalgaların olduğu yermiş. Daha küçük yerleri ben size göstereceğim. Hatta belki kendim bile bir gün surf dersi almak istiyorum. Otelin manzarasını da çok beğenmiştim. Gerçekten burada uyumak, uyanmak çok keyifliydi. Burası artık benim çok güzel dinlendiğim yerlerden biri oldu. Hadi çıkalım sokaklara. Hello. Şimdi burada kıyafetlerimizi yıkattık. Artık günlerdir yıkatmamıştık. Bir temizlenmeyi hak etti tabiri caizse. Bahçeye geldim. Bak size şöyle bir oteli dışarıdan da göstermek istiyorum. Ya şansımızla biliyorsunuz her gün hava burada çok güneşli. Bugün de onlardan birini yaşıyoruz. Artık siz de alışmışsınızdır güneşi görmememize. Böyle bir yerdeyiz. Otelimizin dışarıdan görünüşü de böyle. Sri Lanka'da suyun üstündeki kazıklarda balıkçılık yapan insanlar var ya, işte onlar böyle bu şekilde denizin ortasına nasıl çaktıklarını bilmiyorum bu arada. Kazıkları çakıyorlar, oturup balık tutuyorlar biliyor musunuz? Bu yakada çok fazla bunu görebiliyorsunuz. Şöyle bir yürüyüşe çıktım ben de. Etrafa bakınacağım neler var neler yok diye. Kaldığım otelin ismi de şöyle yazıyor. Instagram'ını falan göstereyim. Naomi Beach adında. Şimdi burada bir olay var. Ülkede insanlar çalışmıyor. Çok rahatlar kafa anlamında. O yüzden iş yaptırmak çok zor. Buraya geldiğinizde birçok gittiğiniz yer biraz daha izbe, biraz daha bakımsız olacaktır. Bunu neredeyse bütün Sri Lanka'da görebilirsiniz ki bunu önceki vloglarda söylemiştim. Bir Tayland, Bali kalitesini beklemeyin. Buraların daha en az bir 10 senesi var. Benim hissettiğim bu oldu. Aklınızda bulunsun. Otelden çıktım ya mesela. Bak ne karşılıyor beni. Bir anda sanki köye inmişim gibi. Bir mera ve her yerde koşturan Sri Lanka inekleri. Böyle başıboş dolanıyorlar. Sri Lanka'da en zorlandığım şey şu seyahatimde et bulamamak oldu. Hayvanların zayıflığından da bu durumu anlayabilirsiniz. Eti çok tüketemiyorlar. Meralar hep ıslak kaldığı için hayvanlar yağlanamıyor, kilo alamıyor. Hal böyle olunca lezzetini de tabii ki etkiliyor. Ve çok fazla da et kullanmıyorlar, tüketmiyorlar. Hep deniz mahsulü ağırlıklı. Şu gezimde daha kırsalı gezerken özellikle bir kere bile bir steak, ne bileyim bir kuzu vesaire yemedim. Yok. Yani en çok özleyeceğiniz şey muhtemelen bu olacaktır. Büyük şehirde var, Colombo'da falan. Onlar da hep Avustralya ve Yeni Zelanda'dan geliyormuş. Bunu kırsalda dikkatimi çekip canlı canlı gördüğüm için de size aktarmak istedim. Böyle şimdi otelden çıktık. Dolana dolana şuradaki kafelerden birinin içinden geçerek gideceğim. Her şey o kadar salaş ki. Bakın denize sıfır bir kafe. Hey, how are you? Good? Perfect. Is the level of making surf here is difficult or medium? It's like intermediate, very good. Intermediate. Yes. I'm basic. Maybe I should go to Belgaum. Deniz, you? Madhu, nice to Madu, meet you. nice to meet you. Yes. You are from this village? Yes. All of you? Yes, yes. We all doing this place. Are you happy living in here? Very happy. Very happy. Yes, yes. What makes you happy the most? This is our most happiest thing, okay? Because Ocean. Yes. Good vibes, everything. Free air, you know. Yeah, you enjoy the life. Very I see it from your eyes. Yes. You too, bye bye. Gördünüz mü? Benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Çok mutlular. Yani hayatınızda benim bir beklentim yok. Zengin, lüks olmasın. Ama gülen insanlar görüyorum. Yaşadığım hayattan da mutlu değilim. Şöyle etrafımda beni birazcık eğlendirecek, mutlu edecek insanlar olsun diyorsanız bir uçak bileti alın ve Sri Lanka'ya gelin. Saçma sapan gülersiniz
insanların o sürekli sırıtmaları size de geçer, bulaşır, kafanızda dağılır. Burası böyle bir yer. Arkadaşlar birazdan gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama sizlerle çok uzun zamandır emek verdiğimiz şu arkadaki dünya haritasının her yerine gidebilmenizi sağlayacak yeni projemiz Beni de Gezdirin'i duyurmak istiyorum. Çünkü şu anda yayındayız ve yüzlerce kişi şimdiden aldı ve dünyanın dört bir yanını geziyorlar. Dubai, Phuket, Bali hepsini yayınladık. Yakında Mısır'ı da yayınlayacağız ve sizler de artık Beni de Gezdirin sayesinde dünyanın dört bir yanına gidebileceksiniz. Sezer'le beraber Çok yoğun çalışıyoruz arkadaşlar ve harika bir haberimiz daha var sizlere. artık uygulama da çıktı. Hem iOS'ta hem Android'de artık çok hızlı bir şekilde de çalışıyor. Sadece kartı satın alıyorsunuz ve bizim bütün tek bir yerde hem gezi önerilerimizi hem videolarımızı bulabiliyorsunuz. Bunu internetin birçok mecrasında organize bir şekilde bulamadığınız için biz kendimiz yaptık. Evet. Hatta şöyle canlı gösterelim. Hadi o zaman gösterelim. Bakın uygulamamız hem Android'de hem de iOS'ta şu anda yayında aynı zamanda. Bunu web sitesinden de gelebiliyorsunuz. Uygulamadan da bunu yapma amacımız artık bir yere gittiğinizde binlerce internet çöplüğündeki datadan kurtulmanız ve bizim bu dünyayı gezerken öğrendiklerimizi tek bir yerde görmeniz. Bu bizim için bir başlangıç. Bizi desteklerseniz de seviniriz aynı zamanda. Bir yere gideceğinizde artık Beni de Gezdirin'e girip oradan kartı da alabilirsiniz. Hem açıklamaya bırakacağım hem de yorumların en başına sabitleyeceğim. Bu yolculukta inşallah bizlere de ortak olursanız biz de sizinle beraber dünyanın her yerini keşfetmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Burada devasa dalgalar oluşuyor. 1,5-2 metrelik sörf yapılan alanlar var ama şu anda çok rüzgarlı, kimse yapmıyor. Sabah yapıyorlardı mesela. Şu kısımlarda da yüzebiliyorsunuz. Burada öyle bizdeki gibi turkuaz deniz, masmavi koylar yok. Hep böyle dalgalı ve resiflerle çevrili kıyı bantları var. Ve bunu da sörf için değerlendirmişler. Bak mesela burada da küçük bir adamın dükkanı var. Çatısı dahi yok. Gidip konuşsam o da çok mutlu olduğunu söyleyecektir. Adım gibi eminim. Böyle deniz kabukları toplamış, bunları satıyor. You are collecting them on the beach or are you diving? You dive. How many meters can you dive? 5 meter. 5 meter. Thank you. I'm just walking around and taking a look. Have a nice day. See you brother. Bundan yıllar önce Filipinlere gitmiştim. 8-9 sene oluyor. Hayatımda aradığım tek şey artık mutluluk. Başka hiçbir şey aramıyorum. Hiçbir beklentim de yok. Orada sahilde hiçbir şeyi olmayan bir aile beni misafir etmişti. Ve o zamanlar daha mutluydum. Şu video çekmek, işlerin büyümesi, her şeyin daha pahalanması bizde bir girdaba sokuyor. Bakmayın arka planda. Orada adam benimle birasını paylaşmıştı mesela ve böyle gülüyordu. Lan demiştim, adamın hiçbir şey yok ama 32 diş sırıtabiliyor. Ne kadar mutlular var ya, onu anlatıyorum. Yani Onlarla mutlu olmak. kıskanılacak derecede gülüyorlar ya gerçekten. Ya bak adam mesela sabah yanlış kahve istedik. Yanlış kahve getirdi. Sonradan açıkladı. Sonra ben bir şey daha istedim. Bence dedim sinirlendi bu sefer. Abi Yine. bir şey istedim. Döndü bana bir 87 diş var. Hani bizde 32 diş var ya, bu adamda 87 diş var. Her şeyle sana hizmet etmeye hazır ve mutlu şekilde. Çok acayip ya. Benim Sri Lanka ile ilgili, bak Sezer de aynı şeyi söyledi. En çok gıpta ettiğim şey bu mutluluk oldu. Buradaki insanların da hiçbir şey yok. Mutluluk anlamında her şeyi var. Aynen. Bizim her şeyimiz olup mutsuz olmamız gibi bir şey aslında. Tam zıttı. Evet, biraz öyle olduk ya. Geziyoruz. Bak böyle yerlerde yaşıyorlar. Ne kadar ucuz işte ama onlar için işte. Bak şimdi bu çocuk Avustralyalı falan mı? Soralım mı? Hadi lan soralım gel. Guest house mesela. Guest house mı? Ha, evlerini kiralıyor insanlar Hello böyle. brother. Hey guys. Do you stay here? Yes. How much daily here? 6,000. 1000. Around $20. More or less. It's a like private house, yes? Take care. Have a lovely Bye bye. day. Al bak, $20 kişi başı 10 euroya 10 dolara gelip burada yaşıyorlar. Kaç yaşındalar? 20 yaşında falan. 20-25'i maksimum geçmez. İşte Bir hayatı- tane Türk gördük mü? Ve git bir tane evinde Nike var mı, Adidas var mı bir sor bak. iPhone imkansız. 12 falan kullanıyorlar. Ya şuradan gidelim, yanlış yer. Bak yine söylüyoruz, diğer videoda da söyledik. Bu demek değil ki siz en iyisini hak etmiyorsunuz. Siz en iyisini hak eden insanlarsınız. Güzel insanız biz Türk olarak. Ama bizde bu popüler kültüre yenik düşme olayından En dolayı... yenisi, en iyisi bende Abi bak, olacak. geçen videoda yine söyledik, tekrar bastıra bastıra söylüyorum. Ben influencer'ım. 14 Pro Max'i 2 yıldır kullanıyorum. Değiştirmiyorum abi. Neden değiştireyim? Yetiyor zaten. Ne yapıyoruz? Sinema filmi çekmiyoruz ki. Hadi onu da geçtim. Şunu da tekrar söyledim kardeşim. Eleştirisel olmayacak. Tamamen gördüğümüzü söylüyoruz. Arkadaşlar geldiğinizde 100 tane fotoğraf çekilmek yerine 3 tane çekilin.
Anı yaşayın. Bırakın o sunset'i ben çekeyim, bu çeksin. Bunun işi benim işim o. Ben bile bıktım yani. Biz söyleyin, ben Tadını bana çıkartın ya. Yani bazen böyle insanlara bakıyorum Türkiye'de falan. Bak kızacaklar muhtemelen de söylemek Muhtemelen istiyorum. kızacaklar. Türkiye'deki erkekler kadınlar için tripod görevi görüyor. Evet, %90 öyle oldu. Bak net. Kadınlar da şurasına telefonu bağlamış gibi böyle yaşıyor. Aynen. Tamam mı? Ve yaşamadıkları hayatların bir vitrinini sahneliyorlar. İnanılmaz görgüsüz bir toplum oluşmuş. Evet. Herkes birbirine hava atmak için yarışıyor. Bir mekana gittiğinizde en çok hesap ödeyen ya da maytap patlatan adam daha değerliymiş gibi algılanıyor. Bu içi boş toplumların yaptığı Orta Doğu ve Arap ülkelerinde çoktur genellikle de. Çok. Bir gösteriştir. Buna Çok güzel kapılmayın. bir soru soracağım sana. 30 günde şu tişörtü kaç kere giydin? Saymadım ki. Yani 7-8 kere giymişsindir. Ben Yani. kaç kere giydim? Benim bununla belki de her fotoğrafım bununla. Oğlum benim bir ara sarı tişörtüm vardı. 2 sene boyunca aynı tişörtü Aynı tişört. giydim. Ben kimim? Kıyafet markam var mesela. Ya ben dikkat etmiyorum bu kadar. Adam mesela buraya 8 bavulla geliyor falan Ya yani. evet Abarttım biraz da yani 2 bavulla geliyor. Biz yarım bavulla geliyoruz. O bile çok geliyor bize. Kendinize bu işkenceyi yapmayın. Bak Yapmayın. böyle özellikle gençler gidin önce bir hayatınızı yaşayın ve hayatınızı anlayabilecek insanlarla zaman geçirin. Türkiye'de çok büyük bir çukur ve boşluk oluşmuş. İnsanlar bunun içine düşüyorlar ve farkında değilsiniz neleri kaçırdığınızın. Haberiniz olsun. Zaten fark ettin mi? Tüm böyle büyük influencerlar vesaire yurt dışındakiler hep Türklere yakın Türkçe içerikler falan da üretiyorlar. Neden? Çünkü toplum çok izlediği için diyor ki ulan ben buradan da görüntülenmeyi alırım. Bir şeylik var, bir bağımlılık var. Bizde bile oluştu o bağımlılık Çok ister bağımlıyız istemez. ülke olarak. Dünyada en çok Instagram'ı kullanan zaman anlamında Türkiye. Türkiye miymiş? Tabii bir numara zaman anlamında. O yüzden İnsan olarak da tabii Hindistan, Bangladeş'tir. biz size burada amacımız kimsenin kalbini kırmak değil. Dünyayı gezip Türkiye'ye döndüğünde özellikle ve dünyayı da bildiğimiz için aradaki farkı çok iyi görebiliyoruz. Lütfen yanlış anlamayın. Size bu yorumumuzda bir şey katıp hayatınızda en azından çocuklarınızın hayatında bir farkındalık ve değişim yaratabiliyorsak bizim bu dünyaya gezmekteki en büyük misyonumuz yerine gelmiş demektir. Köyün içerisinden mesajımızı verdiysek her videoda olduğu gibi devam edelim. Tamam, Veligama'ya doğru gidelim. Bak bu var ya mesela, bak bu ayıp eden bir tuttukçumuz mesela. Biz fiyatları çok iyi biliyoruz. Parayı veririz, parasında değiliz. Bazı çok uçuk bir şey söyle ve peşimizden gelecek, biliyorum çünkü. Turistleri kullanmaya çalışıyorlar. Bunlara mesela bahşiş bile vermiyoruz. İnanın buna. Daha böyle işini hakkıyla yapan adama zaten biz fazlasıyla parasını da veriyoruz. Ama bunlar mesela çakal takım oluyor. Bizde de vardır ya böyle esnaf, turizm daha doğrusu konusunda kitlelerimize, ülkemize zarar verenler. Bunlar da benzerini yapıyorlar burada. Afaki bir para istedi. Kaç. Anadolu çocuğu yer mi be? Diyor ki çok uzak diyor. 5-10 kilometre diyor, 3 kilometre. Hadi yürü bakalım. Biraz gerildin sanki para. Ama bilerek bozulamadı. yapıyorlar ya. Ya yok kanka, adamların parası yok ya. Hiç paraları yok. Hiç paraları. Hayır ya kanka bak, bazen mesela bir yere gidiyorsun, fiyatta anlaşamadığında onun istediği fiyat kadar para üstü ayarlıyor, tamam mı? Onun göre ayarlıyor. Sonra bende yok gidiyor ama neyse bir şey demeyeceğim. Yemedi gene bozuk orayı. Neyse sen balık pazarına mı? Gel balık pazarı. Kokular başladı zaten. Kurutmuşlar, bir dünya balık var burada. Direkt şuradaki kıyı bandındaki tekneleri görüyorsunuz. Sabahları geliyorlar ve taze taze bakın. Öf, neler var. Istakozlar, okyanus balıkları, palamutlar. You cook ha? Yeah, we cook. Where? Mama is cooking. Ha, inside. Yes. Oradan alıyormuş, pişiriyorlarmış Sezer. Ha? Alıyormuş Aa, ha. pişir ha. Balık Halideki pazarı gibi. Fethiye'deki Çok iyi. gibi. Ülkedeki en turistik yerde bir petrol ofisine bakın. Çok virane. Böyle hep motorları görebiliyorsunuz. Çok uygun oluyor çünkü. Şey konusunda, yollardaki tesisleşme konusunda da hiç gelişmemiş bir yer. Daha çok yolu var buranın. Karides. Kurumuş karides mi yoksa
Çim çim. Normal mi? Çim çim. Çim çim küçük. Atıyorum bunu tek diye yiyorsun değil mi? Kızartması falan. Millet bunu soğuk da yiyor, buzlu da yiyordu. Bizim bir abimiz vardı. He. Bunu satıyordu bu işe böyle Ziya amca. Alıyordu buzlu poşete, tak atıyordu ağzına. Adam 2 metreydi herhalde ondan. Karides yersen uzarsın. Aynen öyle. Günlerdir ülkeyi geziyorum. İlk defa kaldırım gördüm. Gördün mü hiç kaldırım? Yemin ederim ilk kaldırım. İlk defa. Bu Veligama dediğim yer çok ünlü bir yer. Burada daha çok böyle insanlar sörf yapmaya falan geliyorlar şu taraf, sağ tarafa. Ve en çok turizm potansiyeli olan yer olarak biliniyor. Ama yine de sahil bandında göreceğimiz manzaralar hep böyle olacak. İstisnasız bütün önemli yerlerde Buda'nın bir heykelini gördük. Burada böyle sahil kısmına koymuşlar. Şurası kavşak noktasına benziyor. Bayağı bir trafik kalabalıklaştı. Şurada da bir kafe gördüm. Girip bakacağım. Bir şey olmalı yani. Tamam, buraya daha yeni giriş yaptık. Beklentiler yüksek değil ama bir şeyler olmalı. Daha bulamadım. Sezer gel. Neymiş? Bir kafe. Güzel bir yere benziyor ama bak makinede yapıyorlar kahveleri. Genelde hep makinede kahve yapıyorlar. Böyle barista gibi diye o yerler bulamıyorsun. Yemekleri de atıştırmalıkta bizdeki milföy hamuruna benziyor. Hep Hint ezgileri var. Etkilerini görüyorsunuz. Daha çok hamur, içine de tavuk, et, işte sebze kullanıyorlar. Böyle kafelerde yiyebiliyorsunuz ama çok önermiyorum. Şöyle 2 tane su aldık. Abi suyun tanesi kafede bile 10 lira sizler. Su 10 lira ya. Para değil. Sahile indik. Şöyle biraz bakalım diye. Görüyorsunuz komple kum. Ve şurada yine resifler patlamaya başladı. İnsanlar şuralarda surf yapıyorlar. Burası işte basit seviyede surf yapabileceğiniz yer. Yaralanma, kırılma, dökülme olmuyormuş. Öyle diyorlar. Şimdi oldu işte. İnsanlar daha çok bu orta kesimdeymiş. Surf yapılan yerler bu tarafta kalıyordu. Ben biraz başlangıcından girdiğim için ulan dedim bir ilginçlik var. Böyle olmaması lazım çünkü meğer ortaya doğru kalabalıklaşıyor. Buranın olayını şimdi görürüz yavaştan. Millet güneş olmasa da gölgede güneşlenmeye çalışıyor ve ilginç bir şekilde yanıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şekilde güneşi görmesen de bedenin kızarıyor. Ya şuna bakın, bebeğine surf öğretiyor adam. Küçücük bebek. Şimdi ben ileride benim çocuğum nasıl yarışsın bunun çocuğuyla? Yarışamaz tabi. Bebeklikte surf yaptırıyorlar. Şurada görüyorsunuz işte gençler böyle daha yarım metrelik dalgalarda surf yapsalardı en ilginci oydu. Burada da bir okul var. Surf okulu. Ders alabiliyormuşsunuz. Her yerde olduğu gibi. Böyle renkli renkli tekneleri var Sri Lankalıların. Şurada görüyorsunuz bak, grafiti yapmış gibi üstüne tasarımlar yapıyorlar. Burada kullandıkları ağı sürükleyerek balık topluyorlar denizin dibinden. Bizde bunların hepsi yasak ve bu sistem aslında tabiat için çok tehlikeli. Çünkü yerin altındaki, denizin zeminindeki bütün canlı doğasını, habitatı mahvediyor. Yıllar önce bizde de serbestti bu işler ve denizlerimizde balık kalmadı ne yazık ki. Ama tabii bunların şanslı olduğu şey, bir okyanus ülkesi oldukları için, ada oldukları için sürekli bir balık sirkülasyonu var muhtemelen. Ve gerçekten deniz sualtı zenginliği olarak çok zengin bir ülke. Hint okyanusunun ortasında sonuçta. Ve bir de bu kadar büyük tekneleri bu kadar küçük motorlarla nasıl itiyorlar onu da anlamış değilim. Şöyle gideceğim. Oho, baksanıza koca bir plajmış burası. Biz çok küçük bir yerden girmişiz daha. Bak burası o kadar önemli bir yer ki onlar için ilk defa asker görüyorum şurada. Hiç asker görmemiştik. Muhtemelen güvenliği sağlamak için yapıyorlar bunu. Turistik yerlerde turist polisleri de görebiliyoruz ama bu askeri ilk defa gördüm. Vamos. Şöyle gidelim bakalım ne varmış ilerilerde. Direkt açık alanda kıyafet satıyorlar. Buraya geldiğinde bunu alacaksın değil mi kardeşim? Kıyafetsiz yapamam. Çok susadım. Soğuk bir kokonat suyu içelim. Meyve suyu falan da. Şöyle bir büfe var bakalım. Hi baba. It's not cold. It's hot. No brother, I want cold. This is not cold. It's hot. This is not cold. This is hot. I want refrigerator. Okay, never mind.
Thank you. Ya soğuk istiyorum diyorum, anlaşamıyoruz. Anlaşamıyoruz. Çünkü hepsi yani şu ülkede daha bir kere soğuk kokonat içmedim. Bilmiyorlar soğuk içmeyi. Ortaya geldikçe turizm canlanmaya başladı. İnsanlar çoğaldı bak. Gel. Evet. Biz çok Sambetler falan var. Denize giriyorlar bu taraftan. Ama yüzmek için hiç şeyler işte değil ama ya burası. aslında çok Surf güzel için. işte. Ama renk çok kötü. Çamur gibi. Çamur. Gerçekten çok ilginçti ya. Hiç göremedik bari denizin rengini. Şaka gibi. Şansımıza. Şeye benziyor ama. Oğlum, Şurada bak. Yunus'a mı geldik lan yoksa? Hayır, Bellingham'a Marriott var baksana. Ondan Biz onun dolayı. baktık, geceliği $1000 mıydı? Tabii $1000. Sonra dedik beraber mi kaldık? Sonra dedik saçmalama kardeşim. 2 tane ayrı oda $50 tutarız, daha güzel olur. Gel istersen Marriott da var tabii. Onu demeye çalıştık ama bizim kurşunumuz yetmedi buraya kadar. Gerek yok ya. Artık bedenim yağmurun gelip gelmediğini hissediyor. Birazdan bakın ne olacak. Geldiler. Hoş geldiniz. Hava çıldırdı yine. Oturdum. Yağmuru, rüzgarı izliyorum. Kokonat söyledim. Tabii ya, soğuk içeceksin bunu. Sıcak sıcak kokonat içirtiyorlar. Tadını tam alamıyorsun. O yüzden sevmiyorsun. Böyle olduğu zaman mis gibi. Bugün çok yavaş geçiyor. Hiçbir şey yapasım yok. Böyle boş boş bir yavaş günümü görüyorsunuz. Biraz da yoruldum yani. Yani çok gezmek de, insanı uzakta evinden kalması da herhalde 35'ten sonra biraz farklı hissettiriyor. Mesela eskiden bir sene gezerdim, evimi özlemezdim. Şimdi bir ay içinde özlemeye başlıyorum. Değişiyoruz. Dengeli yaşamak lazım diyordum ya, herhalde bu sene birazcık onu kurmaya çalışıyorum. Güzel. Bundan şikayetçi değilim. Darısı başınıza. Şurada karşıdan karşıya geçerken hala emin olamıyorum. Trafik soldan akıyor. Bir türlü adapte olamadım. Bir kafe var burada bayağı ünlü. Oraya gidiyoruz. Buz var ya, bu şeye giriyorlar. Buzdan duş yapıyorlar küvetin içerisinde. Öyle bir kafe kurmuşlar. Marriott'ın hemen önünde. Bakalım. Bayağı bir yüksek puanı vardı. Burada bir kafe göstereyim size gelmişken. Girişi güzel. Aa, burada. Serinliği geldi yemin ederim ya. Wow. Did you do that? Yeah. How was it? Good. Buzun içerisine giriyorsun ama işte bunun tehlikeleri de var. Hipotermi diye biliyorum. Geçirebilme riskiniz de olabiliyor. Ben hiç yapmadım. Yapan varsa yazsın yoruma. Burayı beğenmedim ben. Burası dandikti ya. puan almış sadece. Bir Yani olayı yok. burayı Yine Instagramcılar sağ olsunlar. He, patlatmışlar. Ama bizim gibi gerçek içerik üreticilere geldi, dedi ki dandik oğlum burası. dedi. Yanlışsa yanlış. Yanlışsa Beğenmediysek Bir beğenmedik. kere o havuz öyle şekilsiz olmaz. Olmaz. Biraz daha güzel olsun. Evet. O kağıtla yazı yazılır mı arkadaş? O ne öyle? Tam Sri Lanka işi. Ya aynen tam esnaf işi yapmış. Yani kağıtla yazı yazmışlar Ama şeyin bence üstüne. burası çok kaliteli çünkü yulaf sütleri varmış Deniz. Normal. Daha iyisi olabilir mi? Bir kere baksana, gezgin diyor abi. Gezgin abi. Zarar gelmez, gel. Hadi bakalım bir şeyler atıştıralım diyoruz. Böyle bir kafeye geldik. Bak, Bali ortamı yaratmışlar burada. Oh, mis gibi kahve kokuyor, mis. Dünyada bir yere gittiğimde en zor güzel kafeler yeme içme konusunda gerçekten yoruldum dediğim yer Afrika'ydı. Bir de Orta Amerika'ydı. Oralarda çok zorluklar çekmiştim. Burada da yeme içme konusunda çekiyorum. Çok fazla kaliteli yer bulamıyorsunuz. Burası hariç. Şu anda çok güzel bir yer bulduk. Biraz burada dinleneceğiz. Bir şeyler içeceğiz. Kafe de gayet güzel görünüyor. Şöyle göstereyim bak. Bahçesi falan da gayet şık. Böyle arka tarafa kadar gidiyor. Şuradan da siparişinizi veriyorsunuz. Öğlen atıştırmalığı yapacağız. Ne söyledin sen? Abi ben bademli kruvasan, bir tane sana sade söyledim. Heh. Ya aman kötü bir şey söyler. Yani gittin yine en son paramızda en pahalı şeyi söyledin. Ya neden biliyor musun? Özledim be kardeşim. Yani ben günlerdir yulaf, yani biz ailece sabahları kalktığımızda her pazar günü yulaflı sütle kahve içtiğimiz için. Bak, Sezer'in laktozal şeyim var. İntoleransı var. Aynen. Eritemiyor vücut, o yüzden gaz yapıyor. Gaz yaptı mı da uyuyamıyor. Keyfinden değil de. Aynen. Ama herhalde dünyada gittiği ülkeler içinde en çok kafe konusunda zorlandığın yer Çok, burası oldu. en çok. Daha kötüsünü görmedim yani. Burada böyle şeyler birazcık sıkıntı olabiliyor. Sen kahve mi çok güzel? Kahve çok güzel. Hiç bakayım. Yemin ediyorum sonunda. Oh be. Abi günlerdir Sri Lanka kahvesi içiriyorlar bize. Sri Lanka kahvesinin tohumu da aynı bizim Türk kahvesine benziyor. Türk kahvesini hani tamam Türk kahvesi olarak içiyorsun ama bunlar Türk kahvesini espresso yapıyorlar. Öyle düşünün. O kadar kötü bir Çok tadı sert. oluyor ya.
Kahve konusunda çok kötüler. Hatta bazı gittiğimiz iyi yerlerde bizde de lavazza var diyor mesela. lavazza Hani var. Sri Lanka kahvesi değil diyor. Çin kahvesi getirmiş bir Ama tanesi. dünyanın en iyi çay ülkesi işte. Seylan çayı. Peki sence çay iyi miydi? Dönüşte biz birkaç paket alalım da. Evde kendimiz demleyelim bakalım. Aynen öyle. Belki biz daha iyi yaparız. Ben bir de kaçak çay koyarım. Kaçak çay. Zaten kaçak çay bu mu oluyor acaba? Şuna bakayım Merve. Bak bakalım tatlar. Bademli kruvasan. Ben de bunu hiç anlamıyorum. Badem mi diyor ama hiç badem tadı gelmiyor bana yıllardır. Sana geliyor mu? Gaga. Ya şoka. Aa. Çok iyi. Şaşırdım. Video kapanınca şöyle. Yediğim en o kötüsü. kadar da iyi değil falan. Çok iyi. O Bak. Çok iyi. bak tereyağı nasıl geliyor tadı? Evet. Günlerdir tereyağı bile yemiyorum. Bir aydır tereyağı tadı unuttuk be. Yazık değil mi lan bize? Sri Lanka'da yediğim en iyi şey. Şu anda. Aa, çok iyiydi bademlisi lan. He? Bunu övüyorum ki benimkine dokunmasın diye. Bir dakika. Şimdi çarşı karışacak bir dakika. Yarın buraya gelelim kahvaltı. Aynen. Ya çok iyi. Gerçekten. Kruvasanı özleyeceğim aklıma gelmez. Harbiden hayatta böyle gidip de kruvasan yiyelim kardeşim demem ama yurt dışında bir güzel oluyor bu. Ama çok çaresiz kaldık. Bizi buralarda mahvettiler. Bak şimdi Deniz yemek konusunda çok şey böyle seçici, gerçekten arıyor ediyor böyle yemekleri. Ben yerim böyle, kolayımdır biraz da. Ama ciddi anlamda Sri Lanka olmamış daha ya. Çok geride yani. Hani yediğin en iyi yemek bile 8 puanı alamıyor. Balık yiyorsun, lezzetli olsa sunum kötü vesaire. Yani iyi yere gidemiyorsun, yok iyi yer. Hepsi aynı standartlarda. Yani para da bir yere kadar var. Aynen. Yani daha çok yolları var mekanlaşma anlamında. Yani biz bunu artık ikinci haftadan sonra bu yorumu yapıyoruz. Şu ülkede yediğim en lüks tabak buydu. Şu gezin içindeki. En lezzetlisi. Evet. En lezzetli kahve içtim şu an. Afiyet olsun. Yemin ediyorum yulaf sütüne bu kadar aşereceğimi düşünmüyordum. Aa, gözüme renk geldi yemin ederim ha. Burayı da bitirdik. Ahangama'ya gidiyoruz. Buranın en ünlü yerlerinden bir tanesi o da sahil olarak. Genelde biraz daha böyle fancy tarzda yerler de var burada. Bir de orayı görelim. Burası böyle bir yerde. He işte. Gel gel. Tuk tuk çağırmaya çalışıyoruz. Bir türlü bulamadık. Hi. Ay. Ahangama. How much? Ha? Gel. Hadi boş ver, hiç pazarlık dahi yapmaya gerek yok. O derece. Bina anlaştık. Nasıl 2000'den geri gidiyorsun, nasıl geri geliyor hemen? Çakal. Hadi. Çok sakin ya, evet. Oldukça sakin. Hadi bakalım gidiyoruz. Ve geldi işte yağmurumuz. Kapattık etrafını, tuttun. Böyle gidiyoruz. Arabayı çevirdik. Her şehrimize bundan lazım. Vallahi trafik rahatlar yemin ederim. Yemin ediyorum. Mercedes halt demiş be. Bizim tuttuğumuz var. Sağ ol kardeşim. Geldik bir mekana atalım kendimizi. Yağmur yağıyor. Birazdan durur. Oo güzelmiş. Ay, hiçbiri The Caesar Collection olamaz. Oha. Kaç para? 10.000 lira. 1000 lira. 10.000 liraya geliyor. 30 dolar. Balkona çıkıp bakalım. Hello. Burada da yine böyle denize sıfır kafeler var. Ay. Öyle. Herkes gülüyor, ne güzel. Bak insanlar, balıkçılar var, görüyor musunuz? Aa, ilk defa gördüm bunu. Bak şurada. Sri Lanka'nın tanıtımlarında da kullanılan işte tahtaların üstüne çıkıp bu şekilde balık tutuyorlar. İlk defa da ben de gördüm, sesimden anlamışsınız. Şimdi bir şeyler alıyoruz burada, hediyelik eşya. Anısı olsun diye. Bizim indirim ya, böyle gülüyorlar. Baktık yağmurun dineceği yok. Plaj her yerde aynı plaj bir süre sonra. Değil mi? Aynen abi, yağmur yağıyor çünkü. Bari yemek yiyelim dedik. Şöyle tatlı patates söyledik. Bunu Böyle Peru'da yemiştim ben, biliyor musun? Tatlı patates. Bildiğin tatlı işte, tatlı patates. Ben bunu seviyorum. Diyet yapanların özellikle yemesi gereken bir besin. Niye? Çünkü diğerinde çok fazla nişasta var. Bu daha çok besleyici, lif özelliği daha fazla bunun. Bundan yiyeceksin. Şöyle bir şeyler söyledik. Bölüşerek yiyeceğiz. Yine sokaklardayız. Yağmurda yürümeye devam. Ait olduğumuz yerler. Bak Google'da bir sürü blog okudum. Burada ne yapılır diye kanka. Herkes aynı şeyi yazmış. Yatış. Sahile gidin, yatın. Yani şunu gör. Amerikalılar şöyle der kardeşim. Hani chill baby. Chill. Yani başka bir şey yok. Bro. Bak kaldırım yine bitti, görüyorsunuz mu? Hiç kalmadı. Hep böyle yerler. O yüzden artık bir şeye şaşırmıyorum da size anlatmaya da çalışmıyorum da. Bu mahallede böyle bir yer çıktı.
Ha, tattoo. You are from brother? Onların kafa Türkiye mi? güzel. Bunlar tehlikeli, o yüzden çok yanaşmayın. Bakmayın benim yanaştığıma. Tek yumrukla indiririm çünkü adamı diyeceğim de yapmam öyle şeyler. Biraz fazla samimi oldu çocuk. Ben onun sonradan böyle bir insan olduğunu Yok, fark ettim. kafa güzel oldu. Ha, Bir şey kafa güzel, kullanmış. bir şey içmişler ve ağzından salya aktı adam. Geldi bir de beni öptü. Allah kahretsin. Kirlendin. Mikrop şu Beni anda. klorakla yıkamanız lazım. Nasıl bir ülkedeyiz Allah'ım. Gel gel sağdan. Çok sola gitme. Burada da yine böyle küçük küçük tek katlı binalar var. Şurada ne yapıyormuş ya? Bir koku geldi. Nohuttan bir şey yapıyor dayım. Sri Lanka yemeği. Sri Lanka yemeğini aramazsınız yani. Biz birkaç defa yedik. Hiç güzel değil. Beğenmedim, yalan söylemeyeyim. Şöyle marketin yanından gidelim. Masaj yaptırmaya gidiyoruz. Baktık yapacak bir şey yok. Bari masaj yaptırıp günün yorgunluğunu atalım. Ayaklarımızı bir bakım yaptıralım dedik. Burası da en işlek caddesi. Burada sol tarafta bir yer buldum. 5 dakika sonra oradayız. Çok ilginç, zor yerler abi. Bura pazar mı, pasaj mı tam anlayamadım. Şurada bakın ekmek satıyorlar. Bu ekmekçileri gezen versiyonu da var ama bu şekilde de alabiliyormuşuz. İlk defa gördüm bunu. Böyle ekmeği çok kullanmıyorlar. Her şeyde pilav kullandıkları için ekmeği aramıyorlar. Pilavın üstüne koyuyor körili ne varsa direkt onu yiyorlar. Ya aklıma ne geldi biliyor musunuz? O Latin Amerika'da, Orta Amerika'da ya da Afrika'da gezerken ne tekin olmayan yerlere giriyormuşum, ne güvensiz geziyormuşum. Burada biraz onu hissettim. Hiç öyle bir şey değil de hissettim sadece, onu söyleyeceğim. Çok zordu gezmek ya oralarda. Yani bunu Sri Lanka'da hiç yaşamadım. Bu gezimde zaten Dubai, Maldivler ve bu kısmına bakınca hiç güvensizlik yaşamıyorsunuz zaten. Sadece aklıma geldi. Yani böyle zor yerlere girip video çekmek falan gerçekten kolay değil. Dergayu Ayurvedic Spa Ahangama'ya gidiyoruz. Dayı sen ne satıyorsun? Ha, nohut satıyor. Ha, I see. Thank you. İşte gerçek Sri Lanka bebeğim. Harbi biz nasıl oldu böyle ya? Bir anda. İşte her şey. Ben de şaşırdım buraya girince. Adada böyle bir yer ilk defa görüyoruz. Bu bulunduğumuz yerde hep kaliteli mekanların olduğu yerdeydik. Şimdi tam halkın içine karıştık. Burada balık satan Rıza abi var. Okyanus balığı satıyor taze taze. Yalın ayak bisiklet sürüyor bak mesela abi. Hiçbir şeyleri yok. Yani bu insanlar hep tenekeden evlerde yaşamak zorundalar. Ne yazık ki bu ülkenin gerçek yüzü. O kadar. 4 dakika ileride çok az kaldı, gel. Eriyecek değiliz, şeker değiliz diye sonuçta. Koş koş, karşıdaki yer. Bura. Hello. Masaj. Ayak parmağımızdan saçımıza kadar sırılsıklama olduk. Gittik masaj salonuna, yer yok. Ne yapacağız? Zorla tuttuk bulduk. Bir tane kendimizi otele attık. Bu da böyle bir gün oldu. Şimdi şurada artık dinleniriz. Güzel bir akşam yemeğimizi artık burada yiyeceğiz. Dışarı çıkmayı düşünmüyoruz. Durmuyor abi, durmuyor. Artık bıraktık. Bundan da keyif almaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Yemekte görüşürüz. Otelin içerisinde böyle güzel de bir restoran var. Dün de burada bir şeyler yemiştik. Hoşumuza gitti. Bir de çok yağmur yedik. Birazcık dinlenince dışarıya çıkasımız gelmedi. Yemeğimizi burada yiyelim dedik. Good. Good evening. 32 diş gülmeye devam. Hi, how are you? Good evening. Perfect. Böyle bir çok güzel okyanusun kenarında yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Yine her zamanki gibi 2 erkek. Yeter artık. Otelin gecesi de çok güzel ya. Böyle dün ben şurada oturdum. Çok yağmur yağmıyordu. Çok keyif alarak dinlenmiştim. Böyle tropikal yerlerde şu ağaçların altında akşam sakin sakin dinlenmek insana çok iyi geliyor. Yağmurun biraz daha az olduğu dönemde tabii ki. Ben şöyle bir karides söyledim. Bir şeyler içiyoruz bir yandan. Şöyle bir Yunan salatası. Sezer, beğendin mi çorbayı? Çorba çok güzel, tavuk çorbası. Anne eli değmiş gibi mi?
Çok güzel değil mi? Ben de dün içmiştim. Yemekler güzel ya burada. Afiyet olsun. Artık Sri Lanka'dan ayrılmak üzereyken sizlere videonun başında söylediğim Sri Lanka tatili nasıl planlanır kısmını aktarabilirim. Sri Lanka gerçekten beklentilerinizi lüks anlamında yükseltmemeniz gereken bir yer. Gençler için çok güzel bir bütçe dostu destinasyon. Doğa harika. Ama bilmeniz gereken, videolarda da hep size bahsettiğim şey ki Bali'de, Tayland'da, Latin Amerika'da, Orta Amerika'da birçok yerde söylediğim gibi mevsim şartları. Ekvatora yakın olduğumuz için kurak ve yağışlı mevsim birazcık da bazen şans gerektiriyor. Çünkü biz normalde buraya geldiğimizde bulunduğumuz dönemde kurak dönemi yaşamalıydık. Ama ne yazık ki sizler de gördüğünüz her gün neredeyse yağmur yağdı. Özellikle burada Ocak ortasından Mart sonuna kadar kesinlikle hava kurak olurmuş. Ama sonrasındaki Nisan, Mayıs'tan Kasım'a kadarki periyotta da yağmurlu olurmuş. Buna dikkat edin. Ülkeye girerken zaten en başından sonuna kadar bütün vize ve ulaşım süreçlerinde aktarmıştım size. Online alabildiğiniz gibi vizenizi kapıda da alabiliyordunuz. Birazcık fiyat fark ediyordu, 5-10 dolar kadar. Peki buraya geldiniz. Kaç gün nasıl bir rota takip etmelisiniz? Biraz da ondan bahsedeyim. Colombo'da çok fazla görecek bir şey yok. İlk bölümde aktarmıştım. Ama ben en çok burada Sigiriya kendi ile Elle arasındaki yerleri çok beğendim. Çok güzel tabiat manzaraları, dağ manzaraları, yayla manzaraları gördük. Özellikle bir yandan da fark etmişsinizdir, hastayım artık, tamamen sesim gitti. Ama buradan artık ayrılmadan önce size de bu videoyu yapmak istiyorum sıcağı sıcağına. Elle ile kendi bölgesinde yürüyüş yerleri olsun, köyler olsun şahaneydi. Ben doğayı çok severim. Burada hiç sıkılmam. Yürüyüşümü yaparım. Küçük yerler bana göre diyorsanız özellikle Elle'de kalın bir hafta yatarsınız. Fiyatlar zaten bedavaydı. Yani günde 50 dolara falan bence çok rahat bir şekilde Sri Lanka'yı gezebilirdik. Bununla beraber kıyılara indiğimiz zamansa o size gösterdiğim Mirisya ve Veligama tarafları ve birçok yeri, o kıyı bandını bizden arabayla falan gezdik. Ve bir süre sonra her yer aynı geliyor. Sörf cenneti, mavi bir deniz, koylar beklemeyin. Bir Tayland'daki, bir Filipinler'deki, bir Endonezya'daki deniz turkuazını asla beklemeyin. Burası bir sahil kasabalar, ada bölgesi ama denizin rengi her zaman ne yazık ki kahverengi tonlarında olacak. Bununla birlikte ülke çok güvenli ama yine de her zaman eşeğe sağlam kazığa bağlamak derler ya tabiri caizse. Buna dikkat etmekte fayda var. Biz hiçbir sıkıntı yaşamadık bu konuda. Çok dikkatliyiz, belki ondan da olabilir ama özellikle birçok kadınla da tanıştığımızda burada kadın gezgin Türkler olsun. Çok azdı bu arada Türk sayısı. Ya da tanıştığımız işte Sezer'in röportaj yaptığı insanlardan öğrendiklerimiz olsun. Oldukça kadınlar için de güvenli bir rota olarak biliniyor Sri Lanka. İnsanlar çok düzgün bir ada hayatı olduğu için sürekli Budizmin de etkisiyle beraber güler yüzlü insanlar göreceksiniz. Bana sorsanız ki Deniz en çok Sri Lanka'da ne seni mutlu etti? Ben kesinlikle insanlar derdim. Çok yavaşlar, çok sakinler, her şeye gülüyorlar. Hani bir bölümde demiştim ya size, çok mu canınız sıkkın, uçak bileti alın, Sri Lanka'ya gelin ve gülmeye başlayın diye. Gerçekten buraya geldiğinizde bunun sonuna kadar size hissettiriyorlar. Kesinlikle beklentilerinizi düşük tutun. Burası gelişmemiş bir ülke. Turizm konusunda çok eksikleri olan bir ülke ama potansiyeli olan bir ülke ve aynı zamanda burası keşfedilmediği için belki de birçok insanın bu kadar çok dikkatini ve ilgisini çekiyor. Ülkede ulaşımda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Demir yolu da var, otobüs de var, uçak da var ama zaten Colombo'dan sonra bizim yaptığımız rotaları yaparsanız çok rahat bir şekilde turistik rotalar olduğu için ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Gerçekten özellikle mesela araba kiralayayım, motor kiralayayım diyorsanız önermem. Trafik kurallarını bilmiyorlar. Kendilerine ait bir yolda sistem oturtmuşlar ve her zaman tetikte hissediyorsunuz kendinizi. Ben hiç güvende hissetmedim bu konuda. O yüzden güvende hissetmek istiyorsanız kesinlikle araç kiralamanızı önermiyorum. Bununla birlikte yeme içme fiyatları, içki fiyatları, işte beachlerin hepsi zaten ücretsiz. Bunlar çok bedava gezebileceğiniz, yapabileceğiniz şeyler. Zaten ben yaklaşık 5 bölümde size bütün gittiğim yerlerin gezi rehberlerini anlattım. Açıklamaya bıraktığım detaylardan da ve bağlantılardan da o videolarımı, önerilerimi takip ederek çok rahat bir şekilde Sri Lanka gezi planı yapabilirsiniz. İnternette çok fazla bilgi kirliliği ve denmiş bir gezi rehberi olmadığını fark ettiğim için bu yorumlarımı yapıyorum. Velhasıl kelam, burası benim 103. ülkemdi. Aslında buradan sonra başka bir ülkeye gitmeyi düşünüyorduk ama
Hem biraz yorulduk, hem biraz durmak istiyoruz. Hem bir yandan çalışmalarımız, işlerimiz var. Onları da eve dönüp yapmak istiyoruz. Sezer de Fethiye'ye taşındı. Onunla benim evimin arası 500 metre. Yine hep beraber zaman geçiriyoruz. Beraber işler yapıyoruz, projeler yapıyoruz, gezi planları yapıyoruz. Orada da artık yeni bir hayatımız var. İki arkadaş olarak Fethiye'de artık birazcık daha merkezi kurduk. Git gel şeklinde bunu önceki videolarımda anlatmıştım. Yaşayacağımı söylemiştim. Çünkü artık bilmiyorum 30'lu yaşlardan sonra çok uzun seyahatler etmek, tek seferde bir yere gitmek beni yormaya başladı ki Fethiye'de artık benim de bir evim var. O yüzden tabiri caizse birazcık bir ayağım orada olduğu için kurulu düzenim oluşmaya başladı. Niye bunu söylüyorum? Çünkü sonraki bölümde artık Sri Lanka'dan dönerken size daha önce hiç yapmadığım bir şey göstereceğim. Kendi hayatımdan bir parça göreceksiniz. Yani hep beni yollarda ve farklı ülkelerde görmüştünüz. Bir de bakın bakalım Muğla'nın Fethiye ilçesinde nasıl yaşıyoruz? Orada nasıl bir hayatımız var? Bu dünya turu planlarımızı nasıl organize ediyoruz? Küçük bir yerde yaşamak nasıl bir şey? Size onu da göstermek istiyorum. Yine Sri Lanka ile ilgili sorularınız olursa hem buradan yorumlara yazın hem de Instagram'dan takip edin. Orada da olabildiğince anlık dönmeye çalışıyorum. Ve sorularınıza göre Reels'lar hazırlıyoruz daha aktif olarak. Oradan da takip edebilirsiniz. Ama artık Sri Lanka macerası bitti. İyisiyle kötüsüyle özellikle Maldivler'deki denize hayran oldum. Dubai'deki değişim beni çok şaşırttı. Sri Lanka'da da yeşil ve bu gülen insanlar diyarı bizi bir şekilde mutlu etmeyi başardı. Artık buradan ayrılıyoruz. Eve dönme vakti. Bir sonraki durağımız Muğla Fethiye olacak. Biraz dinleneceğiz. Akabinde dünya turuma ya Afrika'dan ya da Orta Amerika'dan devam etmek istiyorum. Bedenim de fark ettiyseniz uyarı vermeye başladı. O yüzden biraz durmak, dengede kalmak iyi olacak en azından benim için. O yüzden izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde inşallah Muğla Fethiye'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.